Vera Clinic presents. Merhaba, Kazım Sipahi, Vera Clinic İstanbul. Kimi zaman genç yaşlarda, kimi zaman ise ileri yaşlarda kendini gösteren erkek tipi saç dökülmesi, erkekler arasında en yaygın olan dökülme tipidir. Her sağlık sorununda olduğu gibi saç dökülmesinde de erken teşhis çok önemlidir. 1975'li yıllarda Dr. Norwood tarafından yayımlanan Norwood ölçeği, erkeklerdeki saç dökülmesi için en yaygın kullanılan sınıflandırmadır. Bu ölçek sayesinde kendi saçlarınızdaki seyrelmenin hangi aşamada olduğunu ve süreçleri inceleyebilirsiniz. Norwood skalası, dökülme seviyelerini 1 ila 7 arasında derecelendiren bir sınıflandırmadır. Norwood ölçeği, saç dökülme seviyesini belirlemenin yanı sıra dökülmeye karşı ne gibi bir tedavi yönteminin uygulanması gerektiği hakkında da fikir verir. Saçlarınızdaki dökülme ilerlemişse, dökülen saçlarınızı ilaç tedavisiyle kazanmanız çok zor olabilir. Böyle durumlarda genel olarak saç ekimi tek çözüm olacaktır. Erkeklerin saçlarını kaybetmeye yaş aralığı çok değişkendir. Ergenlik döneminde başlayan saç dökülmesi 50 ile 60'lı yaşlara kadar devam edebilir ve farklı tiplerde dökülmeler görülebilir. Bazı erkeklerin saçlarının büyük bir kısmı 20'li yaşlarda kaybederken bazıları ise 50'li yaşlarında çok küçük dökülmeler yaşayabilirler. Bu durumu etkileyen birçok faktör vardır. Hormonlar ve genetik yatkınlıklar bunlardan birkaçıdır. Özellikle ergenlik dönemi sonrasında testosteron hormonunun seviyesi artar. Testosteron hormonunun artışı ile birlikte ortaya çıkan dihidrotestosteron hormonu, ailesinde saç dökülmesi geçmişi olan erkekler için önemli bir bileşendir. Bu genetik eğilim kıl köklerinin dihidrotestosterona karşı duyarlılığının artması ve bunun foliküllerinin küçülmesine neden olur. Sonuç olarak saçlar incelir, zayıflar ve birkaç yıl sonra foliküller o kadar küçülür ki kökleri artık büyüyemez. Norwood ölçeği 1. evre. Saçların dökülmeye başlaması olarak kabul edilebilir. Saç çizgisinde çok az kayıp ve çok az seyrelme olduğundan saçın görünümünde pek fazla değişiklik olmaz. Eğer ailenizde kellik yok ise bu aşamada herhangi bir tedaviye gerek duyulmamaktadır. Eğer ailenizde kellik geçmişi varsa süreci yakından izlemeniz ve tedaviyi düşünmeniz gerekebilir. Norwood ölçeği 2. evre. Saçların her iki kaş üzerindeki bölgeden simetrik şekilde geriye doğru dökülmesidir. Saç çizgisi 1 veya 2 cm oranında değişir ve bu noktada saç kaybınız 2. evrededir. Bu dönemde yaşınız ve saç dökülme hızınız oldukça önemlidir. Bu dönemde ilaç tedavisiyle kontrol altına almak mümkündür. Ayrıca bu süreçte saç ekimi düşünen kişilerin ekimle birlikte ilaç tedavilerine devam etmeleri oldukça önemlidir. Norwood ölçeği 3. evre. Saç dökülmesinin en düşük seviyede olduğu ilk kellik aşamasıdır. Yani artık ciddi, fark edilebilir bir şekilde kellik oluşmaya başlamıştır. Saç kaybının çoğu ön saç çizgisinde ve vertex dediğimiz tepe bölgesinde görülür. Ayrıca kafanın her bölgesindeki saç yoğunluğunda gözlemlenebilir bir azalma yaşanır. Bu aşamada saç dökülmesini durdurmak ve saçınıza en uygun yöntemi öğrenmek için bir doktor veya kliniğe başvurmanız gerekmektedir. Norwood ölçeği 4. evre. 3. evreden sonra gelen bu aşamada artık gerçekten kel gibi görünmeye başlanır. Alın çizgisindeki ve tepelerdeki kayıp gözle görülebilir derecededir ve oldukça büyümüştür. Bu aşamada kesin çözüm saç ekimidir. Tabii ki donör alandaki saç kalitesine bağlı olarak en başarılı sonuçların alındığı saç dökülme evresidir. Norwood ölçeği 5. evre. Bu evrede alın çizgisi ve tepedeki kayıp 4. evreye göre daha da barizleşir. Tepe ile ön cephe arasında bir miktar saç vardır ancak bir önceki aşamaya göre buradaki saç daha ince ve aradaki çizgi daha dar bir durumdadır. Kafanın üzerinde kalan tüyler at nalı şekline benzetilebilir. Bu aşamada acil tedavi gereklidir. Tabii ki en uygun tedavi saç ekimidir. Norwood ölçeği 6. evre. Saç dökülmenizin 6. evresinde tepe ile ön cephe arasında ayrım yok denecek kadar kaybolmuştur. Saç dökülmesi her iki tarafa kadar uzanır ve üst taraftaki saçların çoğu kaybolmuştur. Geri kalanlar ise serpilmiş gibi görünür. Ayrıca donör alanda yanlara doğru daralmış durumdadır. Bu aşamada iyi planlanmış cerrahi tedavi gereklidir. Çünkü saç dökülmesinde etkili ilaçlar kullanmak için geç kalınmıştır. Norwood ölçeği 7. evre. Saç kaybının son evresi olan bu kısımda kellik seviyesi şiddetli ve en had safhadadır. Kulakların üzerinde ve ense bölgesine yok denecek kadar az bir saç bölgesi vardır.
Özellikle ileri yaşlarda gördüğümüz tip 7 saç dökülmesi için uygun tedavi eğer donör alanı yeterli ise saç ekimidir. Ancak donör alan yeterli değilse saç ekimi önerilmez. Vera Klinik olarak Norwood ölçeğinize göre kişi özel tedavi planları oluşturmakta ve sizin için en doğru tedaviyi uygulamaktayız. Daha fazla bilgi için web sitemizi takip edebilirsiniz.